kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse ilminden istifade edilmeyen alimdir. Alim müftü olmuş. Müftüyse alim demektir. Uyduruktan müftüyse söyleyecek lafım yok. Nasıl uyduruktan? Yani böyle işte rüşvetle, onu kayırmayla, ayırmayla müftü olmuş. Müftü demek alim demek. İlminden istifade edilmiyorsa, yani kürsüye çıkıp Kur'an ve sünneti anlatmıyorsa, bana dayatılan, tasarlanan bir din anlatıyorsa, ne? Profesör nerede? İlahiyatta. Alim hükmünde. O bana Kur'an ve sünneti nakletmiyorsa, anlatmıyorsa, o topluluk ev gezip dini tebliğ etmiyorsa, ilminden insanları faydalandırmıyorsa, bir kitap yazıp kitabını da ücretini yüksek tutup öğrencilere de benim kitabımdan alacaksınız, soruları oradan soracağım diyorsa ve bütün öğrencilerini o kitabı almaya mecbur kılıyorsa ve sorularını kendi yazdığı kitaptan da soruyorsa hırsız ve zalim. Daha ilerisi, gidip sohbet yapacak olduğu dersin notlarını böyle bir tefsir yapan, teksir basan bir yayın evi veya kitapçıyla anlaştıysa, ders notlarını, ilahiyatçılar yapıyor bunu. Okuldaki ders notları filanca kırtasiyecide oradan alabilirsiniz deyip o kırtasiyeciden ders notlarını satıyorsa ondan daha zalim bir kimse yok. Ondan daha zalim bir kimse yok. Allah'ın dinini parayla satandan daha zalim bir kimse yok. Sohbetlerini parayla verenden daha zalim bir kimse yok. Çıkıp 2 tane hadis okuyup, çıkıp 2 tane sahabeden menkıbe anlatıp, bundan yıllar önce yarım saatlik sohbetini 7.000 liraya yaptıysa o kimse, ondan daha zalim bir kimse yok. Bir gecede 3 tane belediye dolaşıp 3 tane belediyeden 7'şer bin lira alsa bir gecesini bundan 15 yıl önce filan 20.000 liraya getiriyorsa yatacak yerde nasıl yaşayacağını bilmiyorum. İlmini paraya devşirenler, dervişliğini paraya devşirenler, şeyhliğini paraya devşirenler, zakirliğini paraya devşirenler, manevi olarak tarikattaki makamını paraya devşirenler. Bizim dergahımızda da varsa hakkım helal değil. Hakkım helal değil onlara. Onlar yatacak yer bulamayacaklar. Ve kıyamette en şiddetli azap onlarda. Onlar dil istismarcısı. Onlar siyaset istismarcısı. Onlar bürokratın yüz karası. Onlar şeyhlerin yüz karası. Onlar alimlerin yüz karası. Dışta süste güzel, işte berbat, şeytan içlerine oturmuş, çöreklenmiş. Hak ve hakikati anlatmaktan uzaklar. Çünkü gönüllerinde tevhid yok. Akıllarında tevhid yok, fikirlerinde tevhid yok. Onlar görüntüde Allah'a kul, görüntüde, hakikatte onlar birer mahluk. Yalancı, hasis, hayvandan daha aşağı bir mahluk onlar. Çünkü dünya üzerinde 2 sınıf insan vardır. 3. sınıf yoktur. 1, Kur'an ve sünnete tabi olmuş, sımsıkı ona yapışmış müttakiler. 2, şeytanın taraftarları. Ortası yoktur. Ortası yoktur. İslam'da ortası yoktur.